günlerde hastalarımdan ve sosyal medyadan sık sık sorularla karşılaşıyoruz. Bu zayıflama iğneleriyle ilgili. Doktor hanım tavsiye ediyor musunuz? Kullanalım mı? Nasıl kullanalım gibi sorular geliyor. Hadi gelin bu YouTube videomuzda da bu zayıflama iğneleriyle ilgili ben size birazcık bilgiler vereyim. Ne dersiniz? O zaman YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Ve hemen bu zayıflama iğnelerinin dosyalarını bir açıyoruz. Bakalım bu tedaviler nelermiş diye. Obezite şu anda dünyanın en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. Enfeksiyon hastalıklarından sonra, hele bu koronadan sonra belki de dünyadaki enfeksiyon dışı pandeminin bir numaralı aslında hastalığı şu anda obezite. 7'den 70'e hepimizi çok etkiliyor ve her geçen gün dünya gittikçe kilo almaya başlıyor. Ve tabii sorun bu olunca da bilim de yerinde durmuyor. Acaba biz ne yapabiliriz? Bu obezite hastalığının nasıl önlemini alabiliriz diye her geçen gün araştırmalar yapılıyor, tedaviler çıkıyor, ilaçlar çıkıyor, farklı tedavi alternatifleri ortaya çıkıyor. Peki biz şu anda bu tedavilerde neredeyiz? Ve bu konuyla ilgili dünyada ne tür araştırmalar yapılıyor diye sorarsanız işte bu videomuzda bunu size anlatmak isterim. Şimdi vücudumuzdaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman bu yağ hücreleriyle organlar arasında bazı sinyal bozuklukları ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi yağ hücresi bizim bedenimiz için önemli bir hücre. Ancak bu bir şekilde büyümeye başladığı zaman yağ hücresinden sentezlenen birçok inflamasyon markerları var. Bununla birlikte bu leptin dediğimiz bir hormonumuz var. Bu gidiyor beyinde aslında bizi yeme konusunda durduran bir hormon. Ama yağ hücreleri büyüdüğü zaman çok fazla leptin salgılanıyor ve beyin buna artık cevap veremez hale geçiyor ve kişi daha çok yemeye başlıyor. Yine vücutta bu insülin dirençleri bozuyor, karaciğer yağlanmaları ortaya çıkıyor ve o kadar çok sistem birbirine giriyor ki kar topu gibi bu yemekle birlikte hastalık şekline karşımıza geliyor. Tabii bilim de bununla ilgili araştırmalara devam ediyor. Şu anda hali hazırda bu GLP-1 analogları dediğimiz bir ilaç grubu var ki aslında bu ilaçları biz eskiden diyabet tedavisine kullanıyorduk. Bunlar kan şekeri regülasyonunda elimizi çok kuvvetlendiren ajanlardı. Yapılan araştırmalarda bunların biraz daha yüksek doz kullanımında obezite tedavisinde insanların bu beyindeki hazza bağlı yeme isteğini azalttığını, mide boşalma hızını yavaşlattığını ve kişileri daha uzun süre tok tuttuğu fark ediliyor ve bunun üzerine geniş çaplı araştırmalar yapılıyor. Ve bu araştırmalar sonucu da şu anda dünyada kullanılan günlük ya da haftalık bazı ilaç seçenekleri karşımızda. Ancak bunlar birer ilaç. Bu bir kozmetik ürün değil. Ben içim acıyarak görüyorum ki insanlar bu ilaçları kontrolsüzce gidiyorlar, eczaneden alıyorlar ya da yurt dışından getirtiyorlar ve kendilerine uyguluyorlar. Ve bunları uygularken belki kısa vadede biraz kilo veriyorlar ancak kontrollü bir şekilde uygulamadıkları için sonra ilacı yarım bırakıyorlar ya da devam edemiyorlar ya da ilaç komplikasyonlarıyla karşılaşılabiliyor. Şimdi bunlar çok kıymetli ilaçlar ve önümüzdeki yıllarda obezite tedavisinde gerçekten belki çığır açacak yeni tedavilerin aslında bunlar öncülleri diye düşünüyoruz. Çünkü gelecekte de özellikle 2 molekül daha bekleniyor ki bu moleküllerin şu andaki bu GLP-1 analoglarından daha etkili olduğu, insan metabolizmasına daha faydalı olabileceğine dair bazı yeni moleküller de onaylarını aldı. Hatta daha üst model moleküllerle de çalışmalar yapılıyor. Biz de heyecanla bu moleküllerin, bu ilaçların kullanıma geçmesini bekliyoruz. Belki bu ilaçların kullanımı, bu ilaçların insanlar üzerindeki etkileri önümüzdeki 5 yıl sonra obezite cerrahisi bile ortadan kaldıracak derecede güçlü ajanların, yani etkilerinin minimum olan, etkilerinin daha kuvvetli olabileceğini düşündüğümüz ajanlar gelecek gibi görünüyor ve cerrahi bile belki eskisi kadar çok kullanılmayacak diye düşünüyorum. Tabii burada şu çok önemli. Bu hani kilo verme işini bir cerrahiye bağlamak, bir ilaca bağlamak, bir çaya bağlamak tabii ki doğru değil. Bu ilaçlar bizim hali hazırda o insanı tedavi ederken aksak olan yerlerine
onarmada kullanabileceğimiz moleküller ve ajanlar ve bu ilaçları da doğru indikasyonda doğru hastada kullanmamız gerekiyor. Biliyorum Hollywood'da ya da Amerika'da moda oldu. Bütün ünlüler çıkıyor, bu iğneleri yapıyorlar. Herkes böyle bir zayıflamış gibi görünüyor ama tabii bunlar çok doğru şeyler değil sevgili dostlarım. Yani çünkü bu ilaçlar da sonuçta bir ilaç. Bunlar da bir şekilde vücudumuzdaki mekanizmaları düzenleme yönünde kullandığımız diğer ilaçlar gibi ilaçlar. Ancak bunların da mutlaka kontrollü kullanılması gerekiyor. Dediğim gibi bu ilaçları kullanırken beraberinde hastalar yan etki yaşayabiliyorlar. Mesela çok sık bulantı, kusma ya da işte bu dozunu ayarlayamıyor. Hasta birden yüksek dozla başlıyor, hastanelik oluyor. Belki kendisi için faydalı olacak bir ilaçtan böyle komşusundan duyup kullandığı için ve böyle bir yan etki yaşadığı için ilacı kullanmayı reddedebiliyor. Bunlar önümüzdeki yıllarda dünyada gerçekten obezite tedavisine çığır açacağını düşündüğümüz ajanlar. Ancak bu ajanlar bir mucize değil. Bunu da mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü her ne olursa olsun burada temel tedavi her zaman yaşam tarzınızı değiştirmek, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek olacaktır. Bu ilaçları kullanırken çok ciddi bir iştahsızlık, yiyeceklere karşı bir tiksinti duyabilirsiniz ve kendinizi yiyeceklerden uzaklaştırabilirsiniz. Ah çok güzel diye düşünebilirsiniz ama iğneleri bıraktığınızda, biraz da kilo verdiğinizde doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmadıysanız eğer ilaçları bıraktıktan sonra tekrar kilo artışı yaşayabilirsiniz. O nedenle obezite tedavisinin bir numaralı kuralı her zaman şudur: hastanın yaşam tarzını değiştirmek, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, hareket seviyesini yükseltmek ve bunu bir yaşam tarzı, sürdürülebilir bir yaşam tarzı haline getirmektir. İlaçlar da olsun, cerrahiler de olsun şu anda bunlar sadece yardımcı yöntemlerdir. Birçok hasta ameliyat oluyor, midesini aldırıyor, buna rağmen kilo artışı yaşayabiliyor sonrasında. Neden? Çünkü beyin aynı beyin ve gidip bilmeden aynı şekilde yemeye devam ediyor. Ben sizler için, güzel ülkemin güzel insanları için yaşam tarzınızı değiştirmek üzere YouTube'umda çektiğim videolarımla, yazdığım kitaplarımla, bu sayarak beslenme modeliyle böyle bir diyet listesi olmadan ama kendi kendinizi kontrol ederek sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanabileceğiniz birçok önerilerle, birçok bilgilerle hep yanınızdayım. O nedenle obezite bir hastalıktır. Bu sizin yaptığınız bir suç değil. Bu tıpkı insanların böbrek hastası, koroner arter hastası ya da koa olması gibi bir hastalıktır. Sadece fazla yemekten kaynaklanmaz. Obeziteyi ortaya çıkaran birçok neden vardır. Öncelikle neden kilo problemi yaşıyorsunuz? Bunu açığa çıkarmak lazım ve bu doğrultuda sizin için en uygun, en ucuz maliyetli ve en sürdürülebilir bir tedavi protokolünü oluşturmak gerekiyor. O nedenle ben kiloluyum, işte bu iğneyi yapayım, ben kiloluyum, gideyim şu ameliyatı olayım demek çok üstünkörü bir yaklaşım olur. Bu tür yaklaşımlar hem bedeninize hem kesenize hem sağlığınıza ciddi zarar verir. Siz olun, hekiminizin önermediği şekilde hiçbir iğneyi, hiçbir ilacı gidip kullanmayın. Bunlar gerçekten önümüzdeki yıllarda elimizi çok kuvvetlendirecek ilaçlar ama çok temkinli ve doğru hastalarda doğru şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii birbirine çok benzemiyor ama nasıl ki bir kanser hastası kanser teşhisi koyulduğunda bir meme kanserinde bile o kadar farklı ilaç grupları var ki hastanın sahip olduğu kanser türüne karşı kullanılan. Bu obezitede de bu şekilde böyle her ilacı her hastaya aynı dozda aynı şekilde veremeyiz. Vücudunuz özeldir. Siz bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. O nedenle bedeninize göre gerekirse bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmanız gerekir. Lütfen siz olun. Kendi kafanıza göre gidip komşunuz dedi, arkadaşınız dedi, yurt dışından getirdi şeklinde bu ilaçları körlemesine kullanmayın. Hem ilaçlara yazık olur, hem sizin umutlarınıza yazık olur, hem de sağlığınıza yazık olur. O nedenle mutlaka ilaçları kullanacaksanız da kullanmayacaksanız da hekiminizden onay almadan, ilaçların dozu ayarlanmadan bunlara başlamayın. Dediğim gibi ilaçlar sadece o andaki bozuk olan metabolizmanızı düzeltebilir ama biz kalıcı kilo vermek istiyorsak sevgili dostlarım
yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bununla da ilgili ben sizinle hep birlikte olmaya çalışıyorum. Gerek YouTube videolarımla, gerek Instagram hesabımla, gerek yazdığım kitaplarla. Bu inanın bana zor bir şey değil. Hayat bize bir kere veriliyor. Bu hayatı hep birlikte en sağlıklı şekilde yaşayacak şekilde hadi gelin hep birlikte biz önce hayat tarzlarımızı bir değiştirelim ve körlemesine, ilaçlardan, ameliyatlardan uzak kalalım. Ne dersiniz? Açıklayıcı mı oldu mu bilmiyorum ama eğer önerileriniz varsa, sorularınız varsa videomuzun altına yazın. Onları da cevaplamaya çalışacağız. Gerçekten bu obezite pandemisinden kurtulmak için de bilim dünyası elinden geldiği kadar çok hızlı şekilde araştırmalara devam ediyor. Hatta çok yeni molekülleri bekliyoruz. Ama bu moleküllerin de dediğim gibi öyle keyfe keder, böyle kozmetik bir ürün gibi kullanılmaması çok önemli. Çünkü verilen bir hasarı tamir etmek daha zor oluyor. O nedenle hani sadece ilaç kullanarak, sadece ameliyat olarak fazla kilolarınızdan kurtulamazsınız. Kurtulsanız bile geri alabilirsiniz. O nedenle birinci kural neymiş? Hep birlikte yaşam tarzımızı değiştiriyoruz. Onun için de bizim YouTube videolarımıza abone oluyorsunuz, kitaplarımızı okuyorsunuz ve ben nerede hata yapıyorum, bunu nasıl değiştirebilirim diye beynimizde, bilinçaltımıza ne yapıyoruz? Hükmediyoruz ve yeme konusunda doğru bilimsel davranış şekilleri oluşturmak tedavimizin birinci kuralı. Lütfen bunu unutmayalım. Yepyeni YouTube videolarımıza tekrar birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum.